Herkese Üsküp'ten selamlar. Daha yeni geldim, hatta bir yarım saat falan oluyor. Arka tarafımda hostel. Otogara çok yakınım, Üsküp merkezdeki otogara. Buradan merkeze doğru gidiyorum ama önce araba vesaire bakacağım, sim kart bakacağım. Havaalanında video çekemedim, çekmek istedim. Fakat polis çevirdi, işte ne kadar paran var, işte kaç gün kalacağım vesaire gibi kısa bir sorguya çekti. Ondan dolayı orada çekemedim. 143 lira havaalanından buraya. Hemen havaalanı çıkışında otobüs var. Eskiden kart kabul ediyorlardı diye biliyorum. Ama şu an etmiyorlar. Sadece nakit kabul ediyorlar. Euro olarak da 4 euro alıyorlar. Haberiniz olsun. Güzel bir hostelde kalıyorum. 7 euroya tuttum ben de hosteli. Adını aşağıya yazarım. Reklam değildir. Bunu söylemem gerekiyor galiba. Şimdi dediğim gibi merkeze doğru ilerliyorum. Sim karta bir bakayım öncelikle. Şöyle de çekemiyorum. Acayip yorgunum bu arada. Yol yordu biraz. Hostel sahibim bilgilendirici tarifler yaptı. Yarınki yapacağım planlarla ilgili, yarın ve yarından sonraki planlarla ilgili. Sonra etraftan nereden neyi bulabileceğimle ilgili acayip yardımsever bir kadındı. Şu karşıda Vero diye bir yer var. Oraya git, orada arabayı, sim kartı vesaire hepsini bulabilirsin dedi. Zaten bu tarafta hemen o meydana yakın bir yer. Şimdi birazdan gidince göstereceğim sizlere de. Evet, Vero Center burasıymış. Geldim, şimdi bakalım içeride neler var. Ne taraftan geldim? Bu taraftan geldim, bu yoldan. Kaldığım hostele çok yakın. AVM'den çıktım fakat şurada göstereyim AVM'yi. Evet, fakat orada bulamadım rent-a-car vesaire, kadının dediği gibi. Biraz daha bakacağım bu taraflara, olmadı Old Town tarafına geçeceğim. Zaten o tarafa geçeceğim. Bu taraftan geldim, Vero'nun oradan çıktım AVM'den. Vardın üzerinden bu tarafa doğru Old Town'a gidiyorum. Ya hostel fazla uzak değilmiş. Zaten şu karşıda gördüğünüz binanın, uzun binanın arkasında kalıyor. Yavaş be. Eziyordu beni az kalsın. Bu tarafta, yani geldiğim tarafta şöyle göstereyim. Daha çok Makedon ağırlıklı. Yani o tarafta kaldığım için karşılaştıklarımın hemen hemen hepsi Makedon. Şimdi bu tarafta daha çok Türk olduğu söyleniyordu. Bakalım, göreceğiz. Old Town'da hep Türk restoranları var. Ya da daha çok Türkçe konuşan Arnavut restoranları. Üsküp'ün o ünlü heykelleri bakın her yerde başladı. Üsküp biliyorsunuz 2010'dan sonra yenilenmeye gidiyor. Şu şekilde her tarafı yenilemeye başlıyorlar. Ama yenilenmenin büyük bir bölümünde heykelleri harcıyorlar. Şimdi gittiğimizde merkeze daha detaylı göreceksiniz. Tabi orada önemli heykeller de var. Oraya gittiğimde bahsedeceğim. Şu gördüğünüz binaların çoğu 2010'dan sonra yapıldığı yazıyordu internetteki bilgilerde. Bakın şurada hala yapıyorlar. Ama yapılan yeni binalar aynı eski tarzda yapılan binalar. Şuradan geçelim, yaya yolundan. Şurası devlet dairesi galiba. Merkeze doğru geldik sayılır. Bakın şuradaki eski tekneler de, gemiler de restoran olarak kullanıyormuş. Ama şu an işlemiyor sanırım. Boş, atıl durumda. Bu binaların 2010'dan sonra yapıldığı yazıyordu internette. Bu meydanın çevresindeki binaların. Her yerde adım başı heykel. Bakın şuraya, karşıdaki köprüye. Ya da şuradaki köprüyü göstereyim. Her bir heykelin Makedonya'nın kurtuluşunda veya bağımsızlığında önemi olduğunu söylüyor internetteki bilgilerde. Ama ben size burada iki önemli heykeli anlatacağım. Onlar gerçekten önemli. Vardar'ın kenarına bakın, bu şekilde yürüyüş yolları yapmışlar. Adamlar karşıda balık tutuyorlar. Bakın bu geçtiğim köprü yeni yapılan köprülerden bir tanesi. Karşılıklı bir sürü, sanırsam Makedonya tarihinde önemli insanlar. Şurada yazıyor bilgilendirme hepsinin altında. Meydana yakın opera binası var. Önünde hemen yine aynı şekilde her biri farklı durumu tasvir eden heykeller var. Her yer heykel. Gözünüzün aldığı her yer heykel.
Evet, bu heykellerin durumuna kendi halkı da isyan ediyor. Çünkü yatırımın çoğunun buraya gittiğini düşünüyorlar. Karşıdaki Makedonya için önemli olan köprülerden birisi, aynı zamanda bizim için de Türk tarihi için de önemli köprülerden birisi, Osmanlı'nın bıraktığı eserlerden. Fatih Sultan Mehmet değil, çoğu onu söylüyor fakat 2. Murat döneminde 15. yüzyılda 1400'lerde yapılıyor. Taş Köprü diye geçiyor burada. Makedonlar için de çok büyük bir öneme sahip. Şöyle karşısı da meydan. Şu karşıdaki gördüğünüz de betimlemede Büyük İskender'in çocukluğuna ait betimlemeler. Evet, 2. Filip heykeli acayip görkemli duruyor. Tam şöyle bakarsak hemen görünüyor mu bilmiyorum ama Makedonya bayrağının altındaki de atı şahlanmış hali de Büyük İskender'in heykeli. Baba oğul karşılıklı. Bakın buradaki tabelalardan da göstereyim. Eski pazar hemen Filip heykelinin arkasında kalıyor. Sağ taraf kaleye çıkıyor. Diğer tarafta benim geldiğim yön müzenin olduğu taraf. Eski pazar tarafına doğru ilerleyelim. Konya Belediyesi her yerde ya. Çok tuhaf değil mi? Komek. 15 dakikadır yürüyorum. Pazar gerçekten epey büyük. Şimdi buralarda ne anlatılabilir ki? O yüzden size sadece göstermeyi tercih ediyorum. Anlatılacak bir şey olduğunda hemen araya böyle giriyorum. Çok fazla Türk var, onu söyleyebilirim. Zaten biliyorsunuz, tahmin edebilirsiniz. Şöyle fiyatlar. Dönerler euro olarak 3,5-4 euro arasında. Hamza döner diyor. Sesim gene gitti ya. Yorulunca benim ses otomatik gidiyor herhalde. Şöyle köfteciye geldim. Köfte artı ayran 220 lira bizim Türk lirasına vurduğumuzda. Gayet uygun. 2, 4, 6, 8, 10 tane köfte var. Köftenin tadı da güzel. Porsiyon bayağı yetiyor yani. Ekmek soydum ama ekmeksiz gayet de güzeldi. Çok iyi. Dükkanın adı neyse, dükkanın adını bahsetmiyorum şimdi, reklam yapa yapa bedava reklam yapıyorum millete. Evet, Taşköprü'nün üstüne çıktık. Köftemizi yedik. Kaç para? Yanlış söyledim sanırım. 191 lira tutmuş. Ama tabii banka faiz falan da alıyor. Karttan geçiriyorum. Evet, şimdi geçiyoruz Makedon tarafına. Müzikleri duyuyor musunuz? Roman havaları. Karşı tarafta Filip. Geçelim bakalım diğer tarafa şimdi. Köprü sayısı daha önce bu kadar azken şimdi bakın burada 2 tane var. Arkasında benim geçtiğim köprü 3.
Bir de böyle dönüyorum. 2 tane de burada var. Yani dip dibe gözle görünebilecek şekilde olan 3, 4, 5, 6 tane köprü var. Yani köprülerden de şikayetçi halk. Adım başı köprü bakarsanız. İnsanlar orada Hindistan'daki Gatalar mıydı? Neydi ismi? Gat. Öyle bir şeydi. Merdivenlere adını unuttum. Oralarda dinleniyorlar. Şurada bakın yüzmeye hazırlanan ve bir tanesi dalmış bir heykel daha var. İskender'in görkemli heykeli. Buna bayıldım yalnız. Bu iki köprü arasındaki bir diğer farklılıksa şu. Köprünün diğer tarafındaki yapılar, şu büyük binalar hariç, eskiden Türklerden kalmış olanlar. Ama diğer bu tarafa baktığınızda direkt Avrupa'yı yapılara dönüyor. Çoğu yeni yapılıyor ya da restorasyon yapılıyor. Ama buradaki binaların çoğunun 2010 sonrası yapıldığını internetten okumuştum. Üsküp'teki kasinolardan bir tanesi de karşıda. Burada yasal demek ki kumar. Burası da Filip heykelinin tam karşısında yer alan meydan. Epey geniş. Şurası bayağı bir popüler sanırım. Kuyruk vardı. Her yerde müzik var. Genelde Türk müziği çalıyorlar. Biliyorlar bizlerin fazla olduğunu. Bakın buradaki yapıları da göstereyim istedim. Hemen ne kadar farklılık yaratıyor. Evet, karşıdaki de Orta Çağ Makedonya'sını birleştiren Samoa'nın heykeli. Çar Samoa yazıyor yanılmıyorsam. Bu tarafları da bir gezelim. Aslında bayağı yoruldum çünkü buraya geldiğimde saat akşam üzeri 4 gibiydi. 10-15 dakika hostelde dinlenip direkt çıktım. Yarın başka planlarım var. Merkezde olmak istemiyorum. Makedonya içinde olacağım yine. Eğer bugün o kafamdaki planları yapabilirsem tabii ki. Akşam olurken yavaş yavaş Teletabilerin kaçış vakti geldi. Ya devam etmek istiyorum fakat çok yorulmuşum, dinleneyim. Bir güne sıkıştırmayacağım zaten. Şu karşıda gördüğünüz kale. Sonra kalenin tam karşısında buradan görünmüyor ama Vatna Yanardağ ne ya? Vatna Dağı var. O dağa doğru çıkacağız. Gezeceğimiz yerler var daha. Henüz bir şey yapamadık. Şimdi benim asıl aradığım araba kiralamak istiyorum yarın 2 günlük. Fakat daha bir rent-a-car göremedim. Bu taraftan hostele doğru gidersem bulabileceğimi söylediler. Şöyle bu tarafı da çekeyim yolu. Şimdi hostele doğru gidiyorum. Hem sim kartı bulursam tabii, hem de rent-a-car'ı halletmeye çalışacağız. Umarım bu tarafta vardır. Günaydınlar herkese. Bana günaydın. Siz sabah izliyorsanız sizlere de günaydın. Şimdi ertesi güne geçtik şu an. Rent-a-car dün yapamadım, bulamadım. Zaten yorgundum. Bayağı bir gezdim ettim. Hatta sonra internetten aradım, taradım. Boşluğu yoktu kimsenin. Araçlar fulldü, yüksek sezon olduğu için. Bunu siz önceden yapın da gelin. Benim gibi mağdur olmayın. Şimdi birkaç tane gördüm internetten. Yakınımda olan. İnternetim de yok bu arada. Google Maps, pardon Maps Me'yi kullanıyorum. O internet olmadan da çalışıyor. Haberiniz olsun, bilmeyenleriniz varsa. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Umarım bulurum. Bulamazsam planları değiştireceğim. Rent-a-car'ı ararken yine değişik güzel yerlere geldim. Ama bir sürü heykelle dolu burası da, bakın. Şöyle baştan sona kadar devam ediyor. Herhangi bir yazı da yok. Benim anlayabileceğim ya da İngilizce olan. Kiril alfabesi olduğu için bazılarını okuyamıyorum. Ama güzel bir meydan. Burası Old Pazar'a yakın. Eski çarşıya yakın. Güzel bir park. Bakalım, şurada yazılar var ama evet, yine Kiril alfabesi. O yüzden okuyamıyorum. Şurasını göstereyim. Şu karşıdaki kapı direkt meydana doğru gidiyor. Üsküp meydana doğru gidiyor. Üsküp meydana yakın burası. Rent-a-car firmalarının olduğu sokağa geldim sanırım. Kalenin, bakın kale burada. Üsküp Kalesi.
Kalenin bu taraftaki sokaklarda gösteriyor. Şurası da bir devlet binası sanırım. Bir sürü bayrak var. Yazı görürsem söylerim. Sokakları çok güzel, geniş, temiz ve yeşil. Sakin bir de, yani bu saatlerde kimse yok. Yalnız bu firmaları bulamadım. Yani sabahtan beri firma arıyorum. Bir saattir yoldayım. Sim kart yok. Şurada bir tane buldum. Sixt Rent-A-Car. Ama kapalı. Saat 9.30 olmasına rağmen her yer sakin. Ve çoğu dükkan da kapalı. İki tane gördüm Rent-A-Car, fakat onlar da kapalıydı. Biraz daha devam edeyim bakalım. Makedonya, Üsküp'ün nerelerine geldim kim bilir. Yani geçtik. Arkada kaldı bakın. O devlet dairesi. Ondan sonra kalesi vesairesi. Bu cadde boyunca biraz daha devam edeceğim. Şansımı sonuna kadar kullanıyorum. Ya internette var. Oradan WhatsApp'tan yazıyorsun. 30 saatte geri dönüyor. Hatta bazıları dönmedi bile geriye. Yüksek sezonda olduğu için adamlar müşteriye doymuş durumda. O yüzden size hemen geri dönüş yapmıyorlar. Ya benim de sadece burada kiralayıp etrafı dolaşasım vardı. Arabayı kiralayıp. Ama o da denk gelmedi. 30 Euro'dan başlıyor araba kiraları bu arada. Bulduğum birkaç yer var. Onlar da full olduklarını, arabaların olmadığını söylediler. Biraz daha devam edip sonra döneceğim. Evet, çantaları aldık bu şekilde. Hostelim bu. Görünüyor mu? Hostel Valentin. Şu taraftan göstereyim. Bu taraftan geliyorsunuz direkt otogar tarafında. Çok çok güzel bir ev sahibi. Çok iyi bir ev sahibi. Her konuda yardımcı oluyor. Reklam değildir bu arada. Bahsedeyim tekrar da ondan. Acayip yardımcı oluyor. Evet, şimdi arabayı kiraladık. Allah'a şükür sonunda kiraladık. Çünkü çok fazla Türk turist var. Hepsi arabaları bitirmiş sağ olsun. 5-6 yer geze geze zar zor ayağımdan artık parmaklarım kanadı yani gezmekten. Öyle söyleyeyim, gerçekten kanadı. Aldım, kiraladım. Kaç paraya kiraladım? Önce 55 euro dedi günlüğüne. Sonra 50'ye düşürdük. 50'ye kiraladım. %, depozito dedi ama depozito için şöyle bir şey yapıyorlar. Bir kağıt imzalıyorsunuz. Küçük bir kağıt. O kağıdın bir kopyası sizde, bir kopyası onda kalıyor. Gelince de arabada herhangi bir sıkıntı yoksa o kağıdı da yırtıp atıyor. Hyundai'nin bir arabası, 2 günlük kiraladım. Şimdi buradan bugün bir yere gidiyoruz. Onu da hemen arkasındaki videoda, bir aksilik olmazsa gittiğimizde söyleriz.